Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber fen sınavı kapsamında güzel bir çalışma yapmıştık. Fakat bildiğiniz gibi bu sınavda konu dağılımı oldukça geniş. Çok farklı sorular karşınıza çıkabilir. İşte bu yüzden sizler için yepyeni bir çalışma hazırladım. Her zaman olduğu gibi tüm soruları en ince ayrıntısına kadar çözeceğiz ve en yüksek puanları almanızı sağlayacağız. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Eğer hala değilsek kanalımıza abone oluyoruz ve desteklerimizi gösteriyoruz. Bu işleri hallettiyseniz birinci soruyla başlayalım. Tabloda bir cismin KLM aynalarında oluşan görüntülerin özellikleri bizlere verilmiş. Ne yapacağız? Bunların çeşitlerini belirleyeceğiz. Hatırlayalım. 3 tane ayna vardı. Düz, tümsek ve çukur ayna. Düz ayna gayet basit. Adı üzerinde arkadaşlar görüntü düzdür ve cismin boyu görüntünün boyuna eşittir. Düz ve eşit. İkincisi neydi? Tümsek aynaydı. Tümsek aynayı gördüğümüzde aklımıza trafikteki güvenlik aynaları gelecek veya araçların yanlarında bulunan aynalar gelecek. Burada görüntü yine düz oluyor ve küçük oluyor arkadaşlar. İşte bu yüzden tümsek aynalar çok geniş alanları gösterebiliyorlar. Tekrarlayalım, görüntü yine düz ve cismin boyundan daha küçük bir görüntü söz konusu. Peki şimdi geldik en kritik aynaya. Kim bu? Çukur ayna. Burada bir sürü ihtimal var. Görüntü düz de olabilir, aynı şekilde ters de olabilir. Görüntü düzse bir ihtimal söz konusu, kesinlikle büyüktür gençler. Bu özelliğinden dolayı çukur aynaya ne diyoruz? Dev aynası diyoruz. Düz ve büyük görüntü oluşturabiliyor. Tersse hiç kafayı yorma. 3 ihtimalde devreye giriyor. Yani ters küçük olur mu? Olur diyeceksin. Ters eşit olur mu? O da olur diyeceksin. Aynı zamanda ters ve büyük de yine olabilecek. Bak tersse küçük, eşit, büyük. Üçü de olabilir. Düzse bir ihtimal var. Büyük oluyor. Şimdi tabloya bakabiliriz. K'ye baktığımızda görüntü ters ve cismin boyundan büyük. Bak büyük dese yeterli. Zaten diğerlerinde büyük olma ihtimali yok. Ters dese yine yeterli. Düz ve tümsekli ters görüntü zaten oluşmuyor. Yani kek gibi. Bu nedir gençler? Tabii ki çukur aynadır. Hemen K diyorum. Nedir bu? Çukur ayna diyorum. Peki geldik L'ye. Düz ve cismin boyuna eşit. Klasik kullandığımız ayna. Kendisi düz ayna olacak. Evet, M'ye baktığımızda düzmüş ve cismin boyundan küçükmüş. Düz ve küçükse bu da mecburen ne oldu? Tümsek ayna oldu. Gayet basit. Gelsin ikinci sorumuz. Şimdi bu sorumuz merceklerden. Şöyle A sorusuna baktığımızda R merceğinin odak uzaklığı 2 birimdir. Asal eksene paralel gelen ışık ışınlarının R merceğinden kırıldıktan sonra izleyeceği yolları beraberce çizeceğiz. Şimdi ne demiş bana? Odak uzaklığı 2 birim demiş. Hemen bakıyorum. Bu acaba ince kenarlı mı, kalın kenarlı mı? Bakın arkadaşlar uçlarda ok var. Veya dersin ki uçlara doğru inceliyor. Dolayısıyla R ne olmak zorunda? İnce kenarlı mercek olmak zorunda. Unutmayalım, ince kenarlı mercek ışık ışınlarını arkadaşlar toplar. Bu ışık ışınları asal eksene paralel geliyorsa tam odakta toplanmış olur. Bakın şu tam merkezden geçen çizgiye ne diyoruz? Asal eksen diyoruz. Işık ışınları buna paralel gelmiş. O zaman diyorum ki bunlar odakta toplanmak zorunda. Odak nerede? 2 birim uzaklıkta. Şöyle 1, şöyle 2. Tam burası arkadaşlar odak uzaklığı oluyor. O zaman hemen üstteki ışını aldın. Buradan geçecek şekilde şöyle devam ettirdin. Alttaki ışın da yine odak noktasından geçecek şekilde yoluna devam etmiş oldu. Tam burası da odak noktası olacak. Evet, ince kenarlı mercek dedik. Işınları devam ettirdik. Bu tamamdır. Geçiyorum B sorusuna. S merceğinin türünü belirleyeceğiz. Odak uzaklığının kaç birim olduğunu yazacağız. Güzel. Neyi fark ediyorsun? Uçlara doğru kalınlaşıyor. Yani ters ok var. O zaman diyeceğim ki bu arkadaşımız kalın kenarlı mercek. Problem yok değil mi gençler? Hatırla, ince kenarlı mercek ne yapıyordu? Işık ışınlarını topluyordu. Kalın kenarlı mercek bunun tersini yapacak. Yani ışık ışınlarını dağıtacak. O zaman hemen şöyle baktık. Işınlar asal eksene paralel gelmiş ve dağılmış. Bunu net bir şekilde gördünüz. Sırada ne var? Bunun odak uzaklığını bulmak var. Arkadaşlar kural şu. Kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışık ışınları uzantıları odaktan geçecek şekilde dağılıyor. Yani bunun terse doğru uzantısına bakıyorsun, tamam mı? Şöyle geri gel. Nereye geldi bu bakın? Tam şu noktaya geldi. Aynı şekilde şu ışından geri gel, tık 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 devam et. Nereye geliyor? Tam bu noktaya geliyor. Yani dağılan ışınların uzantısı odak noktasından geçmiş oluyor.
Evet, artık net bir şekilde odak uzaklığını gördünüz zaten. Şöyle 1 birim diyebilirsiniz. Yazalım, 1 birimmiş. Hemen şöyle S merceği, kalın kenarlı mercek diyoruz. Odak uzaklığı ise arkadaşlar ne olacaktır? 1 birim olacaktır. Bunu yazdığınızda yine tam puanınızı kapmış olursunuz. Sırada 3. sorumuz var. Sevilen sınav sorularından biri, gayet basit, çıkma ihtimali oldukça yüksek. Şekilde dişi üreme yapı ve organları harflerle gösterilmiş. Ne yapacağız? Öncelikle bu yapı ve organların adlarını yazacağız. Evet, P ile başlayalım. Arkadaşlar P neydi? Yumurta kanalıydı değil mi? Hemen şöyle yumurta kanalı diyeceğiz. Özelliklerinden birazdan bahsedeceğim. Evet, R'ye baktığımızda yumurtalık olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar S'ye bakalım. Burası neydi? Döl yoluydu. Diğer adı neydi? Vajinaydı arkadaşlar. İkisini de yazabilirsiniz. Son olarak T'ye bakalım. Bu da döl yatağıdır gençler. Şöyle döl yatağı yazmamız yeterli olacaktır. İsteyenler rahim olarak da bunu adlandırabilir. Şimdi bunların görevlerini isterseniz bir hatırlayalım. Yumurtalıkta arkadaşlar dişi üreme hücresi olan yumurtalar üretiliyor. Bakın bunlar 2 tane. Yumurta daha sonra yumurta kanalı sayesinde şöyle taşınıyor arkadaşlar ve döl yatağına geliyor. Yani şu bölgeye geliyor. Eğer döllenme gerçekleştiyse zigot oluşuyor. İşte bu zigot döl yatağına tutunuyor. Burada zamanla büyüyüp gelişiyor. Önce embriyoyu, ardından fetüsü ve son olarak da bebeği oluşturuyor. Bebek de arkadaşlar döl yolundan dünyaya gelmiş oluyor. Mevzu bu kadar basit. Şimdi geldik B'ye. Döllenmenin nerede gerçekleştiğini belirtiniz. Bakın çıkma ihtimali çok yüksek. Unutmayalım, döllenme arkadaşlar yumurta kanalında gerçekleşir. Yazıyorum, yumurta kanalı diyorum. Bu hangisiydi? P ile gösterdiğimiz kısımdı. Yani olay şu. Sperm buradan giriş yapıyor. Yumurta burada oluşmuştu. Yumurta şurada. Yumurta kanalının belli bir bölgesine geldiğinde sperm tarafından arkadaşlar dölleniyor. Bunun sonucunda zigot oluşuyor. Bakın sperm artı yumurta, bunlar bir araya geldiğinde ne oluşuyormuş? Zigot oluşuyormuş. Bu olaya da döllenme adını veriyoruz. Yine sınavda çıkma ihtimali var. Aklımızda bulunsun. Evet, nerede gerçekleşti? P'de. Yani yumurta kanalı yazdık. Buradan da yine tam puanımızı kaptık. Sırada 4. sorumuz var. Bu sorumuz ışığın kırılmasından dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü kesin sınav sorusu. Şekilde ışığın KLM saydam ortamlarında izlediği yollar bizlere verilmiş. Önce ne yapacağız? Bunların yoğunluklarını karşılaştıracağız. İsterseniz bir hatırlayalım. Arkadaşlar, ışık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiğinde ne yapıyordu? Normale yaklaşıyordu. Yazalım. Normale arkadaşlar yaklaşır. Ana kural. Eğer ışık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorsa bu ortamı sallamıyor. Diyor ki ben seni kale almıyorum. Yani normalden uzaklaşıyor. Şöyle yazalım. Normalden uzaklaşır diyelim. Bunu asla unutmayın. İsterseniz not alabilirsiniz. Şimdi öncelikle birincisine bakalım. Bir tane ışık ışını varmış. K ortamında mutlu mesut ilerlerken ortam değişmiş. Nereye girmiş? L'ye girmiş. Bakın ortam değişmeseydi bu şekilde yoluna devam edecek değil mi arkadaşlar? Fakat ne yaptı bakın? Kırılmaya uğradı. Hemen burada normali çiz. Normal neydi? Yüzeyle 90 derecelik açı yapan çizgiydi. Yani şurası tam 90 derece olarak düşünülecek. Evet, şimdi acaba normale yaklaştı mı yoksa normalden uzaklaştı mı? Buna bakalım. Ne demiştik? Eğer ortam değişmeseydi ışın bu şekilde düz gidecekti. Fakat neyi fark ediyorsun? Normale doğru yaklaşarak kırılmış. Yazalım, kafanız karışmasın. Normale yaklaşmış. Kaptınız mı? Şimdi normale yaklaşıyorsa bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Demek ki aslında bu az yoğun ortamdan çok yoğun ortama girmiş. Yani K az yoğun ortammış, L çok yoğun ortammış. Bu yüzden normale yaklaşarak kırılmış. Hemen diyeceğim ki L'nin yoğunluğu K'den fazla. Problem yok değil mi? Şimdi ikincisine bakalım. M ortamında bir ışın bu şekilde ilerlerken L'ye girmiş ve kırılmaya uğramış. Hemen ne yapıyorum? Normali çiziyorum. Normal yüzeylerle 90 derecelik açı yapan bir hayali çizgi. Normali çizdim. Hemen ardından şu mantığı kullan. Ortam değişmeseydi bu ışın bu şekilde, yani doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam edecekti. Fakat böyle gidemedi. Bak, burası normaldi. Normalden uzaklaşarak kırıldı. Yazalım. Normalden uzaklaşarak kırılıyor. Niye normalden uzaklaştı? Çünkü bu arkadaş çok yoğun ortamdaydı. Az yoğun ortama girdi. Yani M
çok yoğun ortamdı, L az yoğun ortamdı. Işık ışını az yoğun ortama girdiği için normalden uzaklaştı. Kaptınız mı? Hemen M'nin yoğunluğunun L'den fazla olduğunu buradan yakalarsın. M büyük L dersin, olay biter. Geldik B sorusuna. Işığın bu ortamlardaki hızlarını karşılaştıracağız. Sen burada yoğunluğu sıraladıktan sonra ters çevirdiğinde zaten hızları karşılaştırmış olursun. Çünkü kural neydi? Işık ışınları yoğunluğu fazla olan ortamda yavaş ilerliyordu. Yoğunluğu az olan ortamda daha hızlı ilerliyordu. Yani şunu yazabilirsin. Yoğunluk arttıkça dersin. Yoğunluk arttıkça hız ne olur? Azalır. Yani en yoğun M'de ise en yavaş M'de olur. Yoğunluğu en az olan K ise en hızlı K'de olur. Ardından L dersin, en sona da M'yi yazarsın. Yani bunu ters çevirdiğinde aslında hızları karşılaştırmış olursun. Gençler, bu mantığı kullanalım. Buradan soru kaçırmayalım. Güzel bir soruydu. Umarım eksiğiniz yoktur. Geldik 5. sorumuza. Evet, bu sorumuz çimlenme ve bitkilerin büyümesinden. Tohumlar uygun şartlarda çimlendikten sonra büyüyüp gelişir. Biliyoruz. Ne sormuşuz? Bir tohumun çimlenmesi için ihtiyaç duyduğu faktörleri yazacağız. Bir kere kesinlikle su lazım değil mi arkadaşlar? Bunu isterseniz nem olarak da yazabilirsiniz. Aynı şekilde tohuma hava lazım. Bunu da isterseniz oksijen gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda ortamın sıcaklığının uygun olması gerekiyor. Şöyle hemen uygun sıcaklık diyelim. Bunları sağlarsak tohum çimlenecektir. Peki bir bitkinin büyüyüp gelişmesi için nelere ihtiyacı var? Bunlardan 4'ünü yazacağız. Arkadaşlar bitki çimlendikten sonra, daha doğrusu tohum çimlendikten sonra yaprağı oluşuyor değil mi? Ve tohumda besin kalmıyor. Bundan sonra bitki kendi besinini kendi üretmesi gerekiyor. İşte bu yüzden kafadan ışığa ihtiyaç duyuyor. Bunun dışında yine ortamın sıcaklığının uygun olması gerekiyor. Şöyle uygun sıcaklık diyelim. Yine kökleriyle su alması lazım bitkinin. Bitkiler sulanmazsa ölür biliyorsunuz. Suya ihtiyaç duyuyor. Ve yine arkadaşlar havaya ihtiyaç duyuyor. Bunu da yine oksijen gibi değerlendirebileceğiniz gibi karbondioksit de yazabilirsiniz. Yani oksijen de kullanılması lazım. Karbondioksit de kullanılması lazım. Bunlar olmazsa bir bitki yaşayamaz. Aslında burada fotosentezden bahsediyoruz. Fotosentezde bitki besin üretiyor, tamam mı? Bunun için ışık lazım, su lazım ve karbondioksit lazım. Yine gece bitkinin ve yine gündüzde de oksijen kullanması gerekiyor. Çünkü solunum yapması gerekiyor gençler. Bunlar yaşaması için, büyüyüp gelişmesi için gereken faktörler. Bunun dışında toprakta yeterli miktarda mineral bulunması gerekiyor. İklim şartlarının uygun olması gerekiyor. Bir sürü faktör sıralayabiliriz. 4 tanesini yazdık ve diğer soruya uçtuk. Şimdi yine sınavda çıkma ihtimali çok yüksek. Eşeğsiz üremeler. Bunları adınız gibi bilin. Tabloda eşeğsiz olarak üreyen bazı canlılara örnekler verilmiş. Eşeğsiz üreme çeşitlerini yazacağız. Bunları uygun şekilde sınıflandıracağız. Gençler, eşeğsiz üreme neydi? Eş olmadan yapılan üremeydi. Yani bir tane canlı var, tek başına ürüyor. Tıpatıp aynı. Aynı genetik özelliklerde yavrular oluşturuyor. Mevzu bu. 4'e ayrılıyordu. Birincisi neydi? Vejetatif üremeydi. Vejetatif üreme yazıyoruz. İkincisi arkadaşlar tomurcuklanmaydı. Şöyle tomurcuklanma diyelim. İsterseniz tomurcuklanarak üreme diyebilirsiniz, fark etmez zaten. Üçüncüsü bölünerek üremeydi. Bölünerek üreme diyoruz. Ve dördüncüsü ise yenilenme. Bunları isterseniz not alabilirsiniz. Şimdi birincisine baktık. Patates gayet basit. Tabii ki ne olacak? Vejetatif üreme olacak. Şöyle A'yı yazdınız. Öglena tek hücreli bir canlı. Bölünür 2 tane öglen oluşur. Yani bölünerek ürer diyebiliriz. Hidra unutmuyorsun tomurcuklanarak ürüyor arkadaşlar. Burada tomurcukla alakası yok. Canlının vücudunda bir çıkıntı oluşuyor. Zamanla büyüyor, gelişiyor, kopuyor ve yoluna devam ediyor. Bazıları da kopmadan yaşayabiliyor. Yassı solucan, aman dikkat, yenilenerek ürer arkadaşlar. Burada rejenerasyon var, yani yenilenme var. Bu koptuğunda o kopan kısımlar kendini onarıyor ve 2 tane canlı oluşuyor. Şöyle ne diyoruz? Yenilenme diyoruz değil mi? Deniz anası. Yine dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Burada tomurcuklanarak üreme var. Hemen şöyle ikinci kısma bunu da yazdım. Çilek bitki zaten. Hemen birincisine attım bunu. Deniz yıldızı. Bakın bu aslında yenilenme.
Bir parçası koptu, o kısımlar kendini onardı, o parça yeni bir deniz yıldızını oluşturmuş olacak. Şöyle isterseniz gösterelim. Bir tane deniz yıldızı düşünün gençler. Şöyle kopmuş olsun, tamam mı? Bu kısmın şu kopan bölümleri kendini onarıyor ve son durumda iki parça deniz yıldızı oluşuyor. Yani iki tane aslında canlı oluşuyor. Sayı arttığı için de üreme oluyor. Hemen bunun için de yenilenme diyoruz. G'yi yazdık. Bakteri tek hücreli zaten, bölünerek üreyecek. Hemen şuraya atıyorum. Mercan, hidra, bunlar tomurcuklanarak ürüyor. Hemen bunun için de i yazıyoruz ve buradan da yine tam puanımızı kapıyoruz. Geçiyorum 7. soruya. Aşağıda bir elektrik devresinde bulunan devre elemanları bizlere verilmiş. Ne yapacağız? Bunun şemasını çizeceğiz. Yani sembolleri kullanacağız. Şimdi bir tane pil var. Tamam. Bir tane açık anahtar var. Dikkat. 2 tanesi seri, 3 tanesi paralel ampul var. Arkadaşlar, açık anahtar ve kapalı anahtar, bunu bir kere kafadan karıştırmayın. Eğer anahtarımız kapalıysa hatırlayın, sembolü şuydu. Düz bir şekilde çiziyorduk. Bu durumda ampuller ışık veriyordu. Ama anahtar açıksa buradan elektrik akımı geçemiyordu. Ampuller ışık vermiyordu. Bu sembolleri lütfen unutmayalım. Şimdi bir tane pilimiz var. Bunu geç. Bir tane anahtarımız var. Hemen ampullerle başlayalım. 2 tanesi seri. Yani bunlar aynı bağlantı kablosunun üzerinde olacak. Şöyle bir tanesini çizdik. Diğer ampulü çizdik. Bakın bunlar aynı kablo üzerinde. Yani seri bağlı oldu. 3 tanesi paralelmiş. Bu 3 tane aslında kol demek gençler. 3 kolda 3 tane ampul olacak. Şöyle birinci kol, şöyle ikinci kol, şöyle üçüncü kol olsun. Bakın bunlar da bizim ampullerimiz olsun. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine paralel bağlı. Tamamdır, bu da halloldu. Şimdi artık geriye ne kaldı? Bir tane pil kaldı, bir de anahtar kaldı değil mi? Arkadaşlar önce şöyle pili çizelim. Bir uzun bir kısa. Şurası artı, burası eksi kutup. Bir de anahtar, fakat ne demişti? Bakın açık anahtar demişti. O zaman şöyle açık anahtarımı da çizdim ve olayı bitirdim. Evet, karşımızda özellikleri verilen devrenin şeması. Ne yaptık? Sembolleri kullandık. Buradan da yine puan kaçırmadık. Sırada 8. sorumuz var. Dikkatli olması gereken bir soru. Özdeş devre elemanlarıyla hazırlanmış devreler var. Burada ampuller ışık veriyormuş. Ne yapacağız? K ile M'nin parlaklığını açıklama yaparak karşılaştıracağız. Şimdi K ve M'yi rahat bir şekilde karşılaştırabiliriz. Çünkü bunlar seri bağlı devreler. Hatırla, ampuller seri bağlıysa ampul sayısı arttıkça parlaklık azalıyordu. Yani ne kadar çok ampul varsa seri bağlı, parlaklık o kadar az oluyor. O zaman bu bilgiyi yazalım arkadaşlar. Eğer devremiz seri bağlıysa seri bağlı devrelerde kural ne? Ampul sayısı arttıkça parlaklık ne olur gençler? Tabii ki azalır. Bu durumda doğrudan şunu söyleyebilirsin. K'nin bulunduğu devrede 2 ampul var. M'nin bulunduğu devrede 3 ampul var. O zaman K'nin parlaklığı M'den fazla olur. Yani hemen şöyle K büyüktür M diyebilirsiniz. Paralel bağlı devrelerde olay biraz daha farklıydı. Şöyle hemen, eğer devre paralelse paralel bağlı devreler diyeceğiz. Kural ne arkadaşlar? Ampul sayısı parlaklığı etkilemiyor. Yani ister bir ampul olsun, ister paralel bağlı 2, ister 10, ister 1000 fark etmez. Paralel bağlıysa arkadaşlar hepsinin parlaklığı birbirine eşit oluyor. Ampul sayısı parlaklığı etkilemiyor. Hemen yazalım. Ampul diyelim şöyle. Ampul sayısı ne olmaz gençler? Biraz daha yakışıklı yazalım, okunsun. Ampul sayısı parlaklığı etkilemez. Şimdi arkana yaslan, buraya odaklan. Karşında L'nin bulunduğu devre var. Burada 2 tane ampul var, birbirine paralel bağlı. Bak, istersen böyle gör. İstersen burada bir adet ampul olsun, fark etmez. Bir ampul veya bu şekilde paralel bağlı 2 ampul. İsterse 100 tane ampul olsun, fark etmez. Eğer bunlar paralel bağlıysa gençler, parlaklıklar eşit oluyor. Yani bunların hepsi aslında aynı şeyi ifade etmiş oluyor. O zaman ne yapacağız? Bu şekilde paralel bağlı devre görürsek burada sanki bir tane ampul varmış gibi değerlendirebiliriz. Yani bir ampul, 2 ampul, 3 ampul. Ne olur? En parlak L olur, sonra K, sonra M olur. Kaptınız mı? Olay bitmiştir. En parlak L diyoruz. Çünkü bunlar paralel bağlı, direnç az. O yüzden parlaklığı en fazla oldu. Bundan sonra zaten K büyüktür M dersin, olayı bitirirsin. Tekrarlayalım. Seri bağlı ampullerde ampul sayısı artarsa parlaklık azalır. Eğer devre paralel bağlıysa ampul sayısı parlaklığı etkilemez.
1, 2, 100, 1000 fark etmiyor. Hepsi arkadaşlar paralel olduğuna göre parlaklıklar birbirine eşit oluyor. Sadece burada pil biraz daha hızlı tükeniyor. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi sizler için 2 tane de ekstradan bonus sorum var. Bunları da arkadaşlar çözelim. Hiçbir eksiğiniz kalmasın. Sınava girin, işini bitirin. Bir deneyde şekillik düzenekler kurulmuş, tohumlar gözlemlenmiş. Peki ne yapacağız? Bunun değişkenlerini yazacağız. Bir deneyde 3 tane değişken vardı. Bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişken. Gençler, başlangıçta bizim kendi elimizle değiştirdiğimiz şey bağımsız değişkendir. Yani sen neyin etkisini gözlemlemek istiyorsan o senin bağımsız değişkenin oluyor. Hemen düzeneklere bak. Ortamın sıcaklığı aynı. 25'e 25. Ortamda arkadaşlar ağzı açık olduğunu görüyorsunuz kapların. Yine hava olduğunu söyleyebilirsiniz. Her ikisi için de bu da eşit. Fakat birincisinde 50 mililitre su kullanılmış, diğerinde 100. Yani kendi elimizle neyi değiştirdik? Su miktarını. O zaman bu bizim bağımsız değişkenimiz olacak. Şöyle su miktarı diyebilirsiniz. Peki bağımlı değişken ne? Buna bağlı olarak ortaya çıkan durum. Sen burada az su verdiğinde belki çimlenme 3 günde olur. Daha fazla su verdiğinde belki çimlenme 2 günde olur. Yani çimlenme süresi değişir değil mi gençler? Çünkü çimlenmek için su gerekiyordu. O zaman diyeceğim ki su miktarı farklı olduğu için tohumların çimlenme süresi değişecektir. Hemen bu da benim bağımlı değişkenim olacaktır. Yazalım. Nedir arkadaşlar? Çimlenme süresi değil mi? Bağımlı değişken olacaktır. Peki kontrol edilen değişken ne? Bunu görünce aklına sabit tutulan değişkenler gelsin. Yani değişmeyen şey. Her ikisi için de arkadaşlar ortamda hava var. Bakın bu sabit tutulmuş. Aynı şekilde ortamın sıcaklığı aynı. Tohumların özdeş olması gerekiyor. Toprakların yapısının aynı olması gerekiyor. Yani ne sabitse bu senin kontrol edilen değişkenin oluyor. Süpersin. Hemen son soruyla devam edelim. Şekilde özdeş devre elemanlarıyla kurulmuş elektrik devrelerimiz var. P ve R ampullerinin duyularından sökülmesi durumunda hangi olaylar gerçekleşir? Bunu yazacağız. Çok güzel bir soru. Dikkatimizi toplayalım. Birinci devreye baktığımızda ampuller aynı bağlantı kablosu üzerinde peş peşe bağlanmış. Yani bunlar seri bağlı. Hatırla kural neydi? Seri bağlı devrelerde ampullerden biri duyudan sökülürse hepsi sönüyordu. Çünkü bunlar devreyi tamamlıyordu. Elektrik akımı bu ampul söküldüğünde yola devam edemez gençler. İşte bu yüzden de ampullerin tamamı ışık vermeyecektir. Hemen yazalım. Birinci devrede ne olur? Diğer ampul diyelim gençler. Diğer ampul ışık vermez. Kaptınız mı? Nedenmiş? Çünkü bu seri bağlı. Bir tanesi söküldüğünde hepsi cortluyor. Geçiyorum ikinci devreye. Dikkat! Burada ampuller paralel bağlı. Eğer ampuller paralel bağlıysa duyudan bir tanesini söktüğümüzde diğerleri etkilenmiyor. Ne parlaklığı değişiyor ne de arkadaşlar ışık vermesinde bir sorun oluşuyor. Çünkü bunlar farklı kollarda. Hatırlayın evlerimizde odalarda ampuller nasıl bağlıydı? Paralel bağlıydı. Bir tanesini söktüğünüzde diğer odada problem oluyor mu? Olmuyor. Tekrarlayalım o zaman. Eğer ampuller paralel bağlıysa ampullerden biri söküldüğünde diğerleri ışık vermeye devam eder. Hemen bunu da yazalım. Diğer ampul diyelim gençler. Diğer ampul ışık vermeye devam edecektir değil mi? Devam eder. Şimdi burada çok kritik bir nokta var. Acaba ben bunu söktüğümde diğer ampulün parlaklığı değişir mi? Bakın burada birçok öğrenci bir ampul kaldı ya. Hocam bir ampul enerjinin tamamını alır, parlaklığı artar gibi düşünün. Fakat sen bunu yemeyeceksin. Çünkü sen ders-like tayfasın. Sen diyeceksin ki paralel bağlı devrelerde ampul sayısı parlaklığı etkilemiyor. İster bir tane olsun, ister 2, ister 10, ister 100. Parlaklık değişmiyor. Bak bunu ıskalamazsan asla soru kaçırmazsın. Tekrarlıyorum. Paralel bağlı devrelerde ampul sayısının parlaklığa etkisi yok gençler. Dolayısıyla sen R'yi söktüğünde burada bir ampul kalıyor. Fakat bu zaten paralel bağlıydı. O zaman bunun parlaklığı değişmeyecek. Diyelim ki diğer ampul ışık vermeye devam eder. Parlaklık ne olmaz? Değişmez. Parlaklık değişmez. Çok kritik bir noktaydı. İyi bir şekilde kavradığınızı düşünüyorum. Artık sınava tam olarak hazırsınız. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında sağlam bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.